Türkiye çok büyük bir adım atıyor. Yarı iletken yani çip üretiminin o hem çok riskli hem de acayip pahalı dünyasına giriyor. Peki bu iddialı hamlenin arkasında ne var? Başarı şansı ne kadar? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an elinizde tuttuğunuz telefondan, yolda gördüğünüz elektrikli arabalara, hatta en gelişmiş askeri sistemlere kadar her şeyin ama her şeyin kalbinde işte bu küçük şeyler var. Yarı iletken çipler. Onlar modern dünyanın görünmez motoru, teknolojinin bel kemiği. Peki neden bu küçücük şeyler yepyeni bir küresel savaşın tam ortasında? Çünkü çiplere hükmeden dünyaya hükmediyor. Artık bu bir teknoloji yarışından çok daha fazlası. Bu bir ulusal güvenlik ve ekonomik bağımsızlık savaşı. Bu bölümde neler konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce küresel çip savaşlarının ne durumda olduğuna bakacağız. Sonra Türkiye'nin bu savaştaki ulusal stratejisine odaklanacağız. Tasarımdan üretime hangi aşamadayız onu göreceğiz. Gerçekçi bir yol haritası mümkün mü onu tartışacağız. Elimizdeki gizli bir koz yani stratejik bir hammadde var mı ona bakacağız. Ve son olarak da geleceğe giden yolu çizeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, küresel çip savaşı. İlk olarak bu konuya bir dalalım. Çünkü şunu anlamak çok önemli. Küresel çip tedarik zinciri dediğimiz şey aslında inanılmaz derecede kırılgan ve sadece birkaç oyuncunun elinde toplanmış durumda. Şimdi bakın bu tablo çok şey anlatıyor. Zincirin halkaları dünyanın dört bir yanına dağılmış. İşin beyin kısmı yani tasarım büyük ölçüde Amerika'da. Ama işin kas gücü yani fiziksel üretim Asya'da özellikle de Tayvan'da toplanmış. İşte bu duruma uzmanlar karşılıklı bağımlılık diyor ama aslında bu dev bir risk demek. Zincirin bir halkası kopsa bütün sistem domino taşı gibi devrilebilir. İşte o riskin ne kadar büyük olduğunu bu grafik gözler önüne seriyor. Bakın en gelişmiş çiplerin üretimi söz konusu olduğunda dünya neredeyse tek bir şirkete, Tayvan'daki TSMC'ye %62 oranında bağımlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm yumurtaları tek bir sepete koymak gibi bir şey. Eğer o sepete bir şey olursa küresel ekonomi felç olur. İşte bu kadar kritik bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu devler arenasındaki oyunda Türkiye nerede duruyor? İşte şimdi Türkiye'nin bu küresel duruma cevabına yani kendi ulusal stratejisine ve bu stratejinin merkezindeki o iddialı programa bakalım. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sözleri durumu özetliyor. Türkiye'nin özellikle beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörler için Katar ortaklığıyla çok önemli bir çip yatırımı başlattığını söylüyor. Yani süreç resmen başladı, imzalar atıldı. Rakam gerçekten de dudak uçuklatıcı. Tam 5 milyar dolar. Hiç çip programı için ayrılan kaynak bu. Bu parayla sadece sermaye desteği değil, aynı zamanda ciddi vergi teşvikleri de sağlanacak. Yani devlet bu işe girenlerin arkasında duracağının sinyalini veriyor. Peki bu çipler nerede kullanılacak? Hedefteki sektörler çok kritik. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve tabii ki gözbebeğimiz savunma ve havacılık sanayi. Buradaki asıl amaç ne? Bu stratejik alanlarda dışa bağımlılığı bitirmek. Türkiye'yi sadece tüketen değil, aynı zamanda yüksek teknoloji üreten bir oyuncu haline getirmek. Peki tasarımdan üretime diyoruz ama bu yolculukta neredeyiz? Şunu unutmayalım, Türkiye bu işe sıfırdan başlamıyor. Zaten atılmış önemli adımlar var. Gelin onlara bir bakalım. Karşınızda Çakıl. Bu bir hayal değil, bir plan değil, somut bir başarı. Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretimi mikro işlemcisi. TÜBİTAK Bilgen ve Aselsan'ın ortak çalışması. Özellikle savunma sanayi gibi kimseye güvenemeyeceğiniz kritik alanlarda kendi beyninizi üretmeniz demek. Yani Çakıl, bağımsızlık yolunda atılmış dev bir adım. Peki Çakıl gibi milli projeleri ne mümkün kılıyor? İşte anahtar kelime bu. Risk-free. Bunu şöyle düşünün. Normalde bir işlemci tasarlamak için dev şirketlere milyonlarca dolar lisans parası ödemeniz gerekir. Risk-free ise açık kaynaklı. Yani planları ortada. Bu da Türkiye gibi ülkelere kendi işlemcilerini çok daha ucuza ve özgürce tasarlama imkanı veriyor. Resmen oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji. Her şey harika görünüyor değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi biraz daha gerçekçi bir perspektife geçelim ve Türkiye'nin bu yolda aşması gereken zorluklara, o teknolojik farka bakalım. İşte bu karşılaştırma durumu çok net özetliyor. Türkiye'nin hedefi 65 nanometre üretim. Bu kesinlikle önemli bir başlangıç. Ama küresel devler şu an 3 hatta 5 nanometre teknolojisinden bahsediyor. Peki bu nanometre farkı ne demek? Ne kadar küçükse o kadar iyi. Yani bir çipe çok daha fazla transistör sığdırabiliyorsunuz. Bu da daha fazla hız, daha fazla güç ve daha az enerji tüketimi demek. Arada ciddi bir teknoloji nesli farkı var. Profesör Doktor Numan Akdoğan da bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki, bugün en ileri seviye yani 5 nanometrelik bir çip fabrikası kurmanın maliyeti 3 ila 10 milyar dolar arasında.
Bakın bu rakamlar gerçekten astronomik. Yani bu sadece bir teknoloji yarışı değil, aynı zamanda inanılmaz bir para yarışı. Peki o zaman ne yapmalı? İşte uzmanlar burada pragmatik bir alternatif sunuyor. Diyorlar ki en tepeyle doğrudan rekabet edip milyarlarca dolar harcamak yerine Türkiye kendi güçlü olduğu alanlara odaklanabilir. Nedir bunlar? Yüksek katma değerli çip tasarımı yapmak, gelişmiş paketleme ve test teknolojilerinde uzmanlaşmak ve özellikle otomotiv, savunma gibi zaten güçlü olduğumuz sektörlere özel çözümler üretmek. Bu çok daha akıllıca bir strateji olabilir. Ve tam bu noktada Türkiye'nin elinde bir koz beliriyor. Belki de bütün denklemi değiştirebilecek stratejik bir ham madde avantajı. Nedir bu? Tam 12,5 milyon ton. Bu rakam ne biliyor musunuz? Türkiye'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri rezervi. Hani o çip üretiminin gizli kahramanları var ya, işte onlar bu elementler. Genelde pek konuşulmaz ama onlarsız bu iş olmaz. Bu tablo ise neden bu rezervlerin altın değerinde olduğunu gösteriyor. Bakın, galyum, germanyum, nadir toprak elementleri. Bu kritik maddelerin üretiminde Çin'in ezici bir üstünlüğü var. Neredeyse tekel konumunda. İşte bu yüzden Batı dünyası harıl harıl alternatif arıyor. Bu da Türkiye'yi bu oyunda inanılmaz stratejik bir konuma, güvenilir bir ortak pozisyonuna getirebilir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Türkiye için geleceğe giden yol haritası nasıl olmalı? Stratejik seçeneklerimiz neler? Uzmanların çizdiği 3 adımlı eylem planı aslında çok net. 1. En tepe üretimle boğuşmak yerine yüksek değerli tasarıma ve paketlemeye odaklan. 2. Nadir toprak elementleri işleme konusunda bir oyun kurucu ol, dünyanın güvenli limanı haline gel. Ve 3. Standartizasyon yoluyla Avrupa Birliği pazarına tam entegre ol. Kısacası yeni bir rakip olmaya çalışma, sistemin vazgeçilmez bir ortağı ol. Peki bu strateji işe yarar mı? Türkiye, dünyanın bu en kritik tedarik zincirinin gerçekten de vazgeçilmez bir halkası olabilir mi? İşte bu, cevabını önümüzdeki yıllarda göreceğimiz, kelimenin tam anlamıyla milyarlarca dolarlık bir soru.